Kanalıma hoş geldiniz. Ben Canan. Bugün domates kremalı mantarlı makarna tarifi yapacağım size. Çok lezzetli ve aynı zamanda da çok pratik bir tarif. Sevgili arkadaşım Hayat'ın tarifi ve kendisi bize öğrenci zamanımızda bunu bol bol pişirirdi. Biz de bayılırdık, severek yerdik öğrenciyken. Yani bu tarifi bütün öğrencilere veya pratik ev hanımlarına veya ev erkeklerine öneririm. Muhakkak deneyin. Hem lezzetli hem etsiz, vejetaryen yani ve o kadar da basit bir tarif. Gelelim malzemelere. İlk önce tabii ki mantar gerekiyor. Şöyle güzel taze mantar aldım, bir kutu 500 gram yapıyor hemen hemen. Sonra bir paket makarna, artık isteğe göre hangi makarna istiyorsanız zevke göre, zeytinyağı gerekiyor ve taze krema ve taze domates gerekiyor aslında ama evde bulunmadığı için böyle domates konservesi aldım. Püre halinde olabilir veya kesilmiş halde olabilir isteğe göre, veya 3-4 adet taze domates. Bunun yanında soğan, sarımsak, tuz, karabiber ve maydanoz gerekiyor ve tarifimize başlayalım. İlk önce mantarlarımızı temizliyoruz. Herkes farklı yapabilir ama ben mantarları mutfak kağıdıyla temizliyorum. Çünkü genelde kültür mantarı olduğu için çok hijyenik bir yerde yetişiyor ve aslında hiç başka türlü temizlemeye gerek yok. Sadece siliyorum, uçlarını biraz kesiyorum, kötü olan yerlerini, ve böyle dilimliyorum mantarımı. İsteyenler tabii ki mantarlarını başka türlü de yapabilirler. Yıkamanızı tavsiye etmem. Böyle mantarları su altında veya su içinde yıkarsanız tadını kaybedebilir. Çünkü su çekiyor mantar o zaman. Evet, mantarları böyle bir kaseye alıyoruz, kenara bırakıyoruz. Şimdi sıra geldi soğanımıza. Soğanları önce soyup sonra kesmeye başlıyoruz. Soyulmuş soğanlarımızı yarıya bölüp yarım ay şeklinde kesiyoruz. Sıra geldi sarımsaklara. Sarımsakları bıçağımızla önce ezip daha çabuk soyabiliriz böyle çünkü. Kabuğunu çıkarıyoruz. Ve küçük küçük kesiyoruz. Şimdi sıra geldi makarna suyumuzu hazırlamaya. Ben buraya su koydum. Kaynayan suya bir kahve kaşığı tuz ekliyorum ve hemen makarnaları içine atıyorum. Yağ, başka bir şey kullanmıyorum. Sadece makarnamı su ve tuzla pişiriyorum. Bunda da işte artık makarnanın durumuna göre bakacaksınız. Al dente mi seviyorsunuz yoksa çok yumuşak mı? Biraz size bağlı ama al dente pişirmenizi öneririm. Çünkü daha sonra sosunuzda da biraz pişecek. Makarna pişirirken bir püf noktası vermek isterim. İlk kaynamada makarnanızı muhakkak karıştırın. Yani şu an ilk önce kaynamasını bekliyorum ve iyice karıştırıyorum ki yapışmasın birbirine. Ve arada da kaynarken karıştırmanızı öneririm yapışmaması için. Makarnamız pişerken bir tavayı ocağımıza alıp içine zeytinyağını koyuyoruz ve o tavamızın altını açıyoruz ve içine soğanlarımızı aktarıyoruz. Çok yüksek ateşte, en fazla yüksek ateşte yapmanıza gerek yok bu işlemi. Benim ocağım 9'a kadar ve ben bu işlemi 7 veya 8'de yapıyorum. Ve soğanları şimdi önce hafif kavuruyoruz ama çok fazla yumuşak ve çok fazla kavurmayacağız. Çünkü mantarlarımız da daha gelecek. Arada bir makarnamı karıştırıyorum. Yani hemen hemen 1 dakika soğanları çok yüksek olmayan ateşte hafif kavurduktan sonra, soteledikten sonra mantarlarımızı tavamıza alıyoruz. Ve şimdi soğanlarla birlikte mantarları kavuracağız, soteleyeceğiz.
Şimdi bu arada da ocağınızı 8'e getirebilirsiniz. Yani biraz daha yükseltebilirsiniz. Çünkü mantarların suyunu bırakmaması gerekiyor. Eğer bu işlemi düşük ateşte yaparsanız bu işlem arasında mantar su bırakır ve güzel kavrulmaz. Güzel kavrulmasını istiyorsanız hafif yükselteceksiniz ocağınızı şimdi. Bu işlemde hemen hemen 2-3 dakika sürebilir. Yani mantarlarınız ne zaman böyle kavrulmuş hale gelir de hani küçülürse, şimdi gördüğünüz gibi bayağı bir küçülme oldu. Aslında bu işlem bitmiş demektir. Evet, şimdi de sıra geldi sarımsaklara. Sarımsakları da hafif kavuracağız ama çok az ve çok kısa ve muhakkak ocağınızı şimdi indirmeniz gerekiyor derecesini. Yoksa sarımsaklar yanabilir. Yani orta hararetli sarımsaklarla da 1-2 kere kavurduktan sonra kafi ve hemen kremamızı alıyoruz. Biraz çalkaladıktan sonra kremamızı içine aktarıyoruz. İçine tuz ve karabiberini de aldıktan sonra güzelce karıştırıyoruz. Ve yine hafif ocağımızın altını hafif açarak kaynamaya bırakıyoruz önce kremamızı. Evet, ve kaynadıktan sonra kapağını kapatıp krema ile birlikte 5 dakika pişiriyoruz ilk önce. Beş dakika sonra tekrar kapağı açıyoruz ve domatesimizi ekliyoruz. Ve şimdi de iyice domateslerle karıştırıp kaynamaya bırakacağız. Evet, kapağını kapatıyoruz karıştırdıktan sonra iyice domatesleri. Ve önce altını açıyoruz. Kaynayınca tekrar altını kapatıp kapağını da kapatıp hemen hemen 3-4 dakika pişmeye bırakıyoruz. Bu kadar. Daha fazla değil. Çünkü o zaman çok fazla yaparsanız domatesler tadını kaybeder. Bunun için gerçekten süre çok önemli. Ve tadına tuzuna bakıyoruz. Eğer iyi ise tuz kıvamı. Şimdi de maydanozları kıyılmış olarak içine alabiliriz. Ve maydanozlarla da hafif karıştırdıktan sonra maydanozlarla birlikte hemen hemen 30 saniye 40 saniye gibi bu sosu hafif pişiriyoruz. Tarifimiz aslında bitmiştir böylelikle. Evet, ama bir püf noktası var. Şimdi çok lezzetli olması için önce 1/4'ünü alıyorum sosun başka bir kaba. Ve ben bunu ayrı ayrı, yani makarnanın üzerine sos yapmıyorum. Makarnanın içine yedirilmesi için pişirmiş olduğum makarnayı tekrar içine alıyorum. Bu yüzden hani biraz hafif diri pişirmeniz de önemli bu tarifte. Yani al dente pişmesi önemli. Çok fazla yumuşak pişirmeyeceksiniz ilk önce. Şimdi sosuyla da iyice karıştırıyoruz. Ve bu makarnayı sosuyla da birlikte hemen hemen işte 40 saniye 1 dakika arası hafif pişiriyoruz. Ve şimdi artık servise hazır duruma gelmiştir tarifim. Şimdi mantar soslu makarnamı bir servis tabağına alabilirim. Ben genelde böyle servis yapıyorum. İlk önce tavadan alıyorum. İçine iyice yedirmiş olduğum sosunu ve diğer ayırmış sosundan da biraz üzerine alıyorum. Ve en üzerine de kıyılmış maydanozumu ekleyebilirim. Bu da isteğe bağlı tabi. Böyle yaparsanız daha lezzetli oluyor. İsterseniz bir deneyin. Genelde üzerine hani böyle atarlar sosunu ama birlikte pişirirseniz İtalyanların yapma usulü gibi daha lezzetli oluyor gerçekten.
Evet, şimdi ailem sabırsızlıkla bekliyor. Herkesin karnı aç. Ve gerçekten de yani çok çabuk yaptım. Genelde bu tarifi ne zaman yapabilirsiniz? Mantarı, makarnayı her yerde bulabilirsiniz. Ve gerçekten zamanınız fazla yoksa işten geldiniz veya ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Hemen bir yemek yapmak istiyorsunuz. Ama bu yemeğin aynı zamanda vitamin değeri de yüksek olması gerekiyor. Sağlıklı olması gerekiyor ve doyurucu olması gerekiyor. O zaman bu tarif tam size uygun derim. Genelde böyle tarifleri ben çok seviyorum. Çünkü fazla yemek yapmaya zamanım olmadığı için, çalıştığım için bu tür tarifler bana çok uyuyor. Hem lezzetli hem sağlıklı hem de çok pratik ve çabuk. Bu tarif bende 15 dakikadan fazla zamanımı almadı ve hemen yapabildim. Genelde makarna ve diğer tarifler, malzemeler zaten evimde bulunuyor. Sadece mantarı taze almış oldum ve hemen aileme de yaptım ve bayıldılar. Gerçekten kremanın ve domatesin karışımı birbirine çok iyi uyuyor. Muhakkak böyle bir deneyin. Ve özellikle dediğim gibi öğrencilere çok uygun bir tarif. Çünkü eti yok içinde, içinde pahalı bir malzeme yok ama karışımdan dolayı o kadar doyurucu, besin değeri yüksek ve vitaminli bir makarna tarifi. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Bir beğeni verirseniz çok sevinirim. Başka tariflerimi de görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Evet, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.